Çözüm stüdyomuzdan selamlar. Bu hafta Kayseri'den bir arkadaşımız bize bir soğutucu plaka göndermiş, Çağatay. Ve böyle bir soğutucusu var. Bunu LGA 775'te kullanmak istiyor. Arkasındaki plakada bazı problemler mevcut. Buradaki metal dişlerin bir tanesi kırık. Ve aynı zamanda bu arkadaki siyah plakadan da bir tane 3 boyutlu yazıcı vasıtasıyla hazırlayıp basacağız. Şimdi burada neler var? Şu vidaları bir sökelim. Bir çelik görüyoruz. Arka plakayı yaptığımızda böyle çelikleri oraya adapte edemeyeceğimiz için orada somunlu vida kullanmak durumunda kalacak. Mesela bu köşe çatlak. Bu vidayı sıksak da burası artık bunu tutamaz. 775 anakartlara uygun bir arka plaket şu anda tasarlamış olduk. Buna benzer bir çalışma internette yapılmış. 1330'lu soketler için sanırım şöyle M şeklinde vidalar kullanmışlar. Biz de bunları yine serpiştirdik. Basacağız. Bunlar yastıklama amaçlı yay şeklinde görev yapıyor olacaklar. Araya bir tane pul koymuşlar ve üstüne de somonlu cıvata atılmış. Cıvatalar bu şekilde içeriye gömülüyorlar ve yukarıdan bir vida ile bu şekilde sabitliyor soğutucuyu kullanacak kişi. Şimdi bunu printerımıza aktaralım. %50 doluluk oranında bir PLA filament ile basıyor olacağız. 2 saate varan bir baskı süresiyle karşılaşıyoruz bu durumda. Düzenlediğimiz çekilişe yeterince katılmadığınızı görüyorum. Eğer aboneyseniz kanalın ana sayfasında sizlere gözüken çekiliş videosuna ulaşarak USB disk çekilişine katılmak için 30 Nisan son gün. Şimdi printer'dan parçamız çıktı ve buradaki somunlara, buradaki vidaların uyup uyumadığını bir kontrol edeceğiz. Eğer uyarsa kendi vidaları ile kullanabilir. Bakalım. Orijinal vidalar bizim parçaya uyuyor mu? Şu anda gördüğüm kadarıyla güzel bir şekilde uydu. Yandan görürsek bu şekilde kendi yayı da kullanılabilir. Gayet de iyi olur kendi yayı ile kullanmak. Ve işlemciye denk geldiği zaman da yeterli yükseklik sağlanacaktır. Şimdi şurada böyle bir durum da var. Mesela bu soğutucu normalde şuradaki metal yapısında montaj edilmiyor. Bu yay bu şekilde duruyor. Mesela burada gördüğünüz şu parça aslında orijinalinde bu şekilde duruyor. Yani yukarıda, daha yüksek. Ama bizim yaptığımız modlamada bunu tersine çevirip aşağı yaklaştırıyoruz ve bir stok fan pini gibi işlemciye yaklaştırıyoruz. Yani böyle ters montaj ediyoruz. Ve bu vidaları ters çevirip geri takıyoruz. Bu işlemde böyle yaptık. Böylece şuradaki kavis ve eğim açısı aşağıya yaklaşmış oldu. Böyle yüksek takar isek vidaların altında orijinal ayakta olduğu gibi bir kule yok. Orijinal ayakta kule çubuklar var. Bu çubuklar o mesafeyi kapatıyor. Yani bu şekilde artı bununla beraber. Gördüğünüz üzere bu çubuklar yüksek olduğu için
bizim yaptığımız sistemde bu çubuklar yok. Bunlar iptal. Bunlar iptal olunca bunu da tabii ki tersine takmak icap ediyor. Tersine takabilmek için de önce buradaki vida yapısını değiştirmek icap ediyor. Bunu çıkardım. Bunu da tamamen çıkartıp 180 derece diyor, çevirip geri takıyoruz. Hatta ben bu sert yayları sökmüşüm. Bu taraftan yumuşak yaylar takmışım. Vidaların geriye çıkmasını önleyen çelik sekmanlar 4 farklı yönde pinler ile bu vidanın bulunduğu mile tutunmakta. Sırasıyla bu 4 uçtaki pinleri esneterek sekmanları söküyoruz ve vidalar serbest kalıyor. Ve aynı şekilde yayları değiştirdikten ve birazcık gerdirdikten sonra tekrar geri yaptığımız montaj sonrası sekmanları aynı şekilde geriye takıp yine yan keskinin sivri ucuyla bükerek eski haline getiriyoruz ve artık o bulundukları yerden düşmeyeceklerdir. Hazır olan ikili takımı tekrar ters yönde soğutucu bloğumuza montaj ediyoruz. LGA 775 bildiğiniz gibi en dar pozisyona denk geliyor yeni soğutucularda. Artık vida delikleri de %100 örtüştüğü için bastığımız plakayla tamamen uyum sağladı. Hatta biz çakmak kullanarak somunları plastik gövdenin içine gömdüğümüz için bir miktar esnetme şansımız da oluyor. Böylece ufak bir payda bırakabiliyoruz. Malzemedeki büzüşmeye karşı olarak deliklerin hizalanması konusunda. Mesela 3 köşenin takılı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu artan parçalar tekrar malzeme poşetine lazım olabileceği şekilde geri koyup saklayabiliriz. Evet, artık soğutucumuz tüm contalarıyla hazır. Şimdi orijinal vidalar ile yerine takalım. Araya işlemci ve anakart kalınlığı yerine denk gelecek şekilde çakmak yerleştiriyoruz.
Burada vidanın kayabilmesi sayesinde 1150 sokete de uyum sağlıyor. En dipte 775 sokete göre ölçüler var. Önce bir çaprazı atalım. Şimdi her iki taraf tutuyor. Gördüğünüz üzere. Tüm vidalar yerine denk geldi. Evet, böylece siyah arka plakete ihtiyaç kalmadan gördüğünüz üzere soğutucumuz 775 yeni plakasıyla kullanıma hazır. Çağatay kardeşimiz iyi günlerde kullansın yeni soğutucusunu.